Benson sürekli dizi çizgi filminde genellikle hep bağıran, sinirli bir patron olarak biliniyor. Peki neden bu kadar sinirli? Neden böyle? Bu videoda buna ve Benson'ın kim olduğuna bakacağız. You're fired! Get back to work! Everything has to be perfect! No, he didn't buy it! Stop singing! Selamlar dostlar, ben Beyti. Videoya geçmeden önce abone olup beğenirseniz çok sevinirim. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu kanala abone olmadan izleyip videoyu geçiyor maalesef. Umarım video hoşunuza gider. Hadi gelin beraber videoya geçelim. Benson çizgi filmdeki önemli karakterlerden biri ama birçoğumuz onun hakkında fazla bir bilgiye sahip değildir eminim ki. Ben de dahil, hatta birçoğunuz soyadını bile bilmiyordur. Ben de bu videoyu hazırladığım sırada soyadını öğrendim. İlk olarak gelin Benson'ın dış görünüşüyle başlayalım. Cam kubbesinin içinde pembemsi mor ve kırmızı sakızlar bulunuyor. Çökmüş gözleri ve neredeyse ağzının üstüne gelen büyük düz bir burnu olan bir sakız makinesidir. Oldukça uzun kolları ve bacaklara sahip olmasına rağmen Benson diğer birçok karakterle karşılaştırıldığında nispeten daha kısadır. Bu arada göğsündeki çevirme anahtarı da kalp şeklindedir. Bu da büyük olasılıkla kalbinin orada olduğunu ima ediyor. Benson'ın sakızları da Benson'ın hissettiği bazı şeylere bağlı olarak renk değiştiriyor. Bunun en yaygın örneği de sinirlendiğinde toplarının kırmızıda dönmesi. Benson inanılmaz derecede üzgün hissettiğinde de topları, yani sakızları, daha koyu bir pembe tonuna dönüyor. Neredeyse griye yakın bir şeye dönüşüyor. Ölüm Sandviçi bölümünde de gösterildiği gibi hastalandığında sakızları da yeşile dönüyor Benson'ın. Bu arada kel olmasına rağmen sakalları da oldukça hızlı bir şekilde uzayabiliyor. Bir gün bile tıraş olmazsa kısa sürede sakallarının çıktığını birçok kez gösteriliyor dizide. Bu da günde en az bir kere tıraş olduğunu ima etmektedir. Bu arada Benson'ın kel olmasıyla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Benson aslında kel değil, kendisi isteyerek, rızasıyla saçını öyle yapıyor. Bunu da finalde saçının uzamasından anlayabiliyoruz. Tabii bu kesinlik sağlamıyor çünkü belki saçını da ektirmiş olabilir. Bir de bu arada Benson'ın kestane rengi bir arabası var ve genelde arabası bozulduğunda da Mordecai ve Rigby'yi suçluyor. Bu arada parktaki çalışanların birçoğu parkta kalmakta ama Benson onlarla beraber parkta değil, bir apartman dairesinde yaşıyor. Hatta kaldığı dairenin numarası da 1635. Eğer bir gün Benson'ın dairesine giderseniz bir onu da gidin ziyarete bence. Gelelim sinirli olma konusuna. Kendisinin sinir hastalığı var, o zaten bariz bir şekilde belli, eminim ki bunu birçoğunuz anlamıştır. Zaten genellikle birçoğumuzu, özellikle de stresli bir dünyada yaşadığımız için çok sinirli olabiliyoruz. Ama Benson'ınki birazcık daha fazla tabii ki. Mesela bilgisayarda bir şey saatlerce açılmadığında veya önemli bir anda donduğunda bazen çok sinir olabiliyorum ben de. Ama bunlar bizi kötü insanlar yapmaz. Tabii kötü bir şey yapmıyorsak sinirlenir. Benson da aynı şekilde bu kadar sinirli olması bence onu kötü bir insan yapmaz. Genellikle Mordecai ve Rigby'nin her şeyi batırması ve işten kaçmasına sinir oluyor. Ama bu kadar sinirli olmasının sebebi sadece Mordecai ve Rigby değil tabii ki de. İki tane sebebi var. Aslında birincisi ailesinde yaşadığı bazı şeylerden dolayı. İkincisi de Benson bir alkolik. Evet, doğru duydunuz. Buna en son geleceğiz ama. İlk olarak ailesi konusuyla başlayalım. Eğer çizgi diziyi izlediyseniz bu bölümü hatırlıyorsunuzdur. Bir bölümde Benson'ın çocukluğuna gidiyoruz ve çocukken yaşadığı bir olayı görüyoruz. Tüm aile bir akşam yemeğinde toplanmış masada yemek yiyor ve Benson tuzu istiyor masadan uzatmasını babasından ve babası da ona bir şey isterken bağırarak söylemesini, sessiz bir şekilde söylememesini söylüyor. Quiet! Benson has something he wants to say. Pass? Look here, son. You're never gonna get anything in this life if you don't yell for it. Pass the salt! Attaboy! Ve muhtemelen babasının ona yaşattıkları, evde yaşanan olaylar, yani yetiştirilme şeklinden dolayı etkilenip bu halde sinirli bir hale geliyor. Yani coğrafya kader olduğu gibi aileniz de bence kaderinizdir. Gerçekten çok önemli. Ailenizle yaşadığınız olaylar ve yetiştirilme şekliniz gerçekten sizin nasıl bir insan olduğunuzu da yol gösteriyor gibi bir şey aslında. Gelelim ikinci konuya, alkolü konusuna. Bu konuyla ilgili aslında benim bir videom var kanalımda. Bu videodan sonra eğer isterseniz o videoyu da gidip izleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel teoriler var o videoda da. Ben şimdi yine kısaca da bir bahsedeceğim. Çizgi filmde birçok sahnede tavuk kanat yediklerini görüyoruz. Aslında bu alkol, bununla ilgili birçok kanıtta bulunuyor. Konuyu daha iyi anlamanız için ben o videodan birkaç sahne koyacağım şimdi. Gelin hatta bakalım beraber. I'd like a few dozen wings. We're closed for a private party. Genelde partide tavuk kanat değil, alkol olur. Ama tabii bu kesinlik sağlamıyor. Ve dahasında Skips daha fazla içme der gibi uyarıyor Benson'ı. Hey, take it easy on those wings, Benson. Açıkça sana içiyorum diyor. To you, suit!
Tamam, belki elindeki acı sosa diyor olabilir. Bir de son olarak buraya bakalım. Burada Benson sevgilisinden ayrılıyor ve ağlaya ağlaya bir sürü tavuk kanat yediğini görüyoruz. Dizideki tavuk kanat baya alkolü çağrıştırıyor. Birçok sahnede bunların yaşanması sizce tesadüf olabilir mi? Videonun tam halini izlemek isterseniz sağ üstte kartlardan izleyebilirsiniz. Umarım koymayı unutmam. Benson'ın da sürekli bu kanatlardan yediğini görüyoruz çizgi filmde ve cidden kanatları yedikçe çok garip davranıyor. Ya davranışları adeta bir alkolik gibi yani. Bu da sinirli olmasının nedenlerinden biri olabilir aslında. Bu arada sadece alkol değil, başka şeylere bağımlılıkları daha var. Şu an ismini veremiyorum ihlal yememek adına. Bunu da çizgi filmin çıkmadan önce deneme olarak çıkarılan yetişkinlere yönelik bir bölümde görüyoruz. Bununla ilgili de bir tane daha videom var. Onu da kartlara koyacağım. Ne kadar çok video çekmişim ya. Aslında o kadar çok videom da yok oysa ki. Eğer merak ediyorsanız ona da gidip izleyebilirsiniz. Yani kısacası aslında toparlamak gerekirse muhtemelen bağımlılıklarından dolayı ve de ailesinden dolayı bu kadar sinirli olması. Onun haricinde Mordecai ve Rigby de sinirlendirme konusunda gerçekten başarılılar. Ve bence bazen gerçekten de sinirlenmekte haklı Benson. Sonuçta onun görevi parkın düzenini sağlamak. O bir patron. Ve Mordecai ve Rigby sürekli işleri aksatıp işlerden kaytarıyorlar. İsterseniz gelin şimdi bir de insanların yazdıklarına, teorilerine, düşüncelerine bakalım. Geçmeden önce ama Instagram hesabımda şu anda ekranda çıkanı takip ederseniz çok sevinirim. Uzatmadan hemen geçelim. Bazı insanlar küçükken anlamasak da büyüyünce Benson'ın neden bu kadar sinirli olduğunu anlayıp ona hak verdiklerini, Mordecai ve Rigby'nin sürekli işleri aksattığını söylemiş. Aslında bu birazcık doğru. Sürekli her şeyi batırıp işleri aksattıklarını söylemiştim zaten ben de. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela kasadam genellikle işlerini düzgün yapar veya bir şey yapacağı zaman da Benson'a bildirir ve Benson genellikle ona iyi davranıyor. Hatta bununla ilgili bir bölüm daha var. Hey Benson, biz kenara çekip öğle yemeği yiyeceğiz. Tamam olur. İşi bitireceğinizden eminim. Benson patronunuz. Her zaman nerede olduğunuzu bilmesi gerekiyor. Ama şunu da söylemek lazım. Özellikle de bu hamburger bölümü çok acımasızca davranıyor. Bu hamburger bölümünü de şöyle anlatayım kısaca. 100 yılda sadece bir kere yapılan nadir, güzel bir hamburger ve Benson yüzünden Mordecai ve Rigby bu hamburgeri yeme şansını kaçırıyor. Yani bir daha 100 yıl sonra yiyebilecekler tabii o zaman yaşarsalar. Aslında hamburgeri alıyorlar da Benson onların haklarını yiyor. Burada gerçekten çok kötüce bir davranış sergiliyor bence Benson. Ama parkın müdürü ve orayı yönetmekle sorumlu olduğu için aslında Rigby ve Morty mi? Morty kim ya? Aslında sadece Benson'ın istediği de Rigby ve Mordecai'nin işleri düzgün bir şekilde yapması. Muhtemelen işlerini düzgün yapsaydılar o hamburgeri de yerlerdi. Bazı insanlar da sinirlenince neden kırmızı olduğu ile ilgili bayağı bir Reddit'te konu açmış. Aslında bunun cevabı çok basit yani. Arkadaşın dediği gibi ruh hali. İnsanlar da bazen çok sinirlendiği zaman yüzü kıpkırmızı olabiliyor. Bu kadar olmasa da yine kızarıyor. Bu arada Benson'ı büyüyünce anlamaya başladım diyen sayısı da bayağı bir fazla. Bu kadar çok işten kaçma ve hatayı ben yapsaydım işten atardı patronum. Benson her ne kadar kovarım sizi, kovuldunuz dese bile aslında Mordecai ve Rigby hiçbir zaman kovmadı. Aslında amacının kötü biri olmadığını da oradan anlayabiliriz. Evet, insanların yorumları da genellikle bu şekilde. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Benson kötü biri mi veya siz de benim gibi Benson'ın aslında sadece Mordecai ve Rigby'nin işleri aksatmasına kızdığını mı düşünüyorsunuz? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada sürekli dizideki stajyer Thomas'ın da aslında bir Rus ajanı olduğu ile ilgili bir video daha var kanalımda. Ona da gidip izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.